Selamlar efendim, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün oda video tarzında bir video yapmak istedim. Ama sadece odamı kapsamayacak bu video. Evin salonuna falan da gideceğiz. Ama o kısımları da izleyin bence, yani gayet güzel. Orada da bir sürü şeyler var. En son işte kokpiti zaten göstereceğim. Kokpiti bayağı detaylı bir şey göstereceğim hatta. Onun dışında bu videoyu aslında 100 abone özel yapmayı planlamıştım. Ama maalesef olmadı. Yani 125 abone falan olduk şu anda. Bu kadar gecikmesinin sebebi de işte bir iki sebebi var. Onu da zaten videoda açıklıyorum. O zaman iyi seyirler efendim. Görüşürüz. Bye bye. Evet, öncelikle salondan başlıyorum çünkü odam küçük ve abimle beraber ortak kalıyoruz. O yüzden bayağı yaptığım, benim biliyorsunuzdur belki 3 boyut yazıcım var ve bayağı bir şey bastım. Burada gördüğünüz gibi mesela ve onun dışında da kendi tasarladığım şeyleri vesaire de yapıyorum böyle. O yüzden burayı full onlarla doldurdum hani. Çünkü kendi odamda yer yok. O yüzden buradan başlayacağım. Öncelikle şurada yaptığım zaten model arabalar. Çoğunlukla BMW zaten hani beklendiği üzere. Burada duruyor. Şurada bir Osman maskesi var abi. Abime doğum hediyesi yapmıştım. Bayağı uğraşmıştık bu arada ama. Şöyle göstereyim. Bu karbon fiber şey, kalklama şeyi. Şurada abi benim en sevdiğim Legom var. Bugüne kadar aldığım en büyük Lego herhalde bu. Ve bayağı güzel bir şey. Şurada abi daha yapım aşamasında bir Ferrari var. Bunu yapacaktım da sonra kaldı, böyle jantlarını falan boyamıştım. Burada bayağı bir şey var. Şimdi burada küçük böyle F1 arabaları, 2 tane, 3 tane var. İşte 2 tanesi yeni nesil, bir tanesi bayağı eski. Yani şurada bir tane şöyle ayakları falan da oynayan bir motor işaretimiz var abi. Motor arıza ışığımız var. Şurada bir Repo figürü. Burada Ford Mustang Dark Horse var abi. Bu şöyle bir RC araba aslında. Bu şöyle üstündeki şey çıkabiliyor, şöyle göstereyim. Bu normalde cap, tamam mı? Bunu çıkartıp istediğin başka modelleri falan yapabiliyorsun. Mustang vardı. Şu anda adam bunu BMW'sini yaptı. Ben onun BMW'sini yapmak istiyorum ama hem zamanım hem de Mustang'i çıkartıp başka bir yere koymam gerekiyor. Ya da şu altından bir tane daha basmam gerekiyor ve onun artık evde koyacak gerçekten yer yok yani. Evet, buraya geldiğimde şöyle 2 tane Hot Wheels'ım var. Burada normalde Hot Wheels böyle biriktirmiyorum ama bu yani BMW alınmaz mı? Gördüm bunu, denk geldim, dedim alayım, yani bayağı güzel sonuçta gördüğünüz gibi. Şurada bir PL50 var, PL50. Onun içinde küçük bir repo figürü var. Bu arada bu ve şunlar aynı tasarımın abi. STL Labs. Burada abi asıl baba var. Bunun sadece dosyaları 8 dolar, tamam mı? Bunu adam yapıyor, modelliyor, bayağı satıyor falan. Ve bayağı detaylı modeller. Hani şöyle kanat aralıkları falan var, hani böyle göstereyim. Tüm süspansiyon detayları, tüm her şeyin tüm detayları bayağı var. Hani şöyle hava girişleri falan mesela her şey var abi. Bayağı detaylı bir model bu. Şurada küçük bir adamcığımız var. Bu araba 1/16 boyutunda. Bu da 1/16 oranında bir figürdü. Ben de bunu içine koydum. Bayağı da oturdu yani buraya. Onun dışında burada benim yazıcım. Şöyle filament cover. Filament kopmuş lan. Allah Allah. Gözükmüyor kamerada ama filament kopmuş. Burada yine yan keski var. İşte lastik falan var, bir sürü. Burası benim genel çalışma alanım abi ya. Yani yazıcı burada, hemen altında böyle bir sürü. Tüm alet edevatlar burada zaten. Onun dışında bir tık ıvır zıvır deposu. Şurada eski Mozar 5 3 boyut yazıdan basılmış şey var. Masa montaj aparatı var. İşte tornavida kutusu vesaire, eğeler orada. İçinde bunun bak buton baksın eski. Onun dışında şurada işte diğer filamentler, tabii şu an kaç tane filamentim var bilmiyorum. Bayağıdır bakmıyorum ben yazıcı işlerine. Onun dışında burada avometre falan da var, bir sürü. Lehim, bak şu mesela kutulardan bir tanesinin içinde lehim seti var. Onun dışında hem lehim seti hem lehim teli vesaire, havya, onlar var. Yani burası başka çok bir şey yok. Yani burada çöpü var abi yazıcının. Burada tüm çöpleri buraya atıyorum. Şu altında hemen moza kutuları var. Yani onun dışında iyi yazıcı zaten. Creality K1 Max. Bayağı güzel bir yazıcı. Şu anda yeni renkli modeller çıktığı için bunlar bir tık böyle altta kaldı ama bayağı iyi yani yine de. Ama renkli olmasını ben de isterim. Çok güzel şeyin modelleri falan çıktı ha, renkli.
Evet, burası bitti. Şimdi asıl yere, odama geçelim ve asıl kokpiti ve odamda olan diğer aksesuarları ve dekorları yine bu tarz yaptım. Size göstereceğim. Bayağı bir şey var orada da yine. Hadi geçelim. Odama geldiğimizde hemen burada yatağımın üstünde, burada benim dekorumu görüyorsunuz. Abi burada bir McLaren 720S var. Bu normal hali, yarış hali değil. Yani GT3 hali değil. Burada bir tişörtüm var abi. Bunu ben bayağı giydim işte, M4 GT3'ün şeyi. Puma'yla BMW'nin şeyinin bir tişörtü. Ben bunu Mr. Gamble'a imzalatmıştım. O günden beri giymiyorum. Burada duruyor böyle. Hatta bunun üstüne muhtemelen M2 CS'in benzin şeyleri falan da var. Böyle yanmamış benzin atmıştı bize. Burada İstanbul Park, Spa, Monza ve Nürburgring var. Buraya daha böyle pistler gelecek. Hatta şuraya doğru falan da gidebilir. Hatta şu tam yatağımın üstünde böyle kocaman şöyle bir Nordschleife, işte 4-5 parçadan oluşan bir Nordschleife koymayı düşünüyorum. Bilmiyorum, bakacağız. Bir daha şurada çok güzel. Bayağı güzel duruyor bu arada. Videolarda falan gözüküyor zaten. M4 GT3'ün yine önden şöyle bir wall artı var. Aslında şuraya yan bir şekilde yine yandan görünüşünü şey yapacaktım da yoktu. Sadece bu vardı. Bunu koydum. Bu da 30'a 30 böyle, yani şuradan şuraya 30 santim. Yani yazıcının basabildiği en büyük ölçülerde basıldı. Hemen buradan sol önümüzde yatağımın yanında, dolabında. Bakın şurada benim eskiden kullandığım tripod vardı. Eskiden direksiyon kamerası yaparken bu tripod kullanıyordum. Ondan sonra burada bir tane BMW logosu var hemen. Burada yeni Mr. Gamble'a imzalattığım bir tane sticker var. Burada da bir anahtarlığı var onun. Şurada abi benim yaptığım RC araba var. Bunu yeni şeyle değil, yeni yazıcıyla değil, eski neyle yazdım bunu ben? XYZ DaVinci 2.0 ile yaptım ben bunu. Ve bu RC araba hani bayağı şu içinde motorları vesaire, pilleri, bir sürü şey var, devreleri vesaire. Hani şurada gösterip tekerleği falan dönüyor. Bu lastikler de yumuşak bu arada. Bunlar da TPU filamentten basıldı. Bu şekilde, bu da bayağı güzel yani. İşte bu da McLaren 2017 F1 aracı. Öyle bir şey var. Tabi diğer araçlar detaylı değil ama bayağı güzel yine de bu da. Bu da ilk yaptığım büyük araçtı zaten. Evet, buraya döndüğümüzde kokpitim. Şurada bir tane Lego araba var. Aynısını bozulmuş, düzelteyim. Aşağıda benim ayakkabılarım var abi. Bunu her yarışta giyiyorum her gün. Şurada bir yine 6 saat Monza'dan bir hatıra. Bu arada bunların asıl şeyi, şunları görüyorsunuz. Bu 6 saat Monza yarışına katılmıştık Mert'le beraber. Onun şeyi orada 6. olmuştuk. Hatta burada yazıyor. Bu da Spa 4 saat yarışına katılmıştık. Onda da 3. olmuştuk. O da burada yazıyor. Bunların asıl anlamları o yani. Şurada bunlarda da yarışa katılmadık ama çünkü hani Le Mans Ultimate yok. Yine Endurance'lara katıldıkça onlar da buraya gelir yani. Şimdi yine kokpite geçelim. Ay, bu kokpitin en önemli özelliği zaten bilenler var mıdır bilmiyorum ama şu olay. Bak, tam olarak şu anda oyun bir setup, bir oyun setup'ına dönüştü. Yani normal burada ben oyunumu da oynuyorum. Tasarım vesaire de yapabiliyorum. Bunu itip direksiyon taktığımda herhangi bir GT3 yarışına vesaire ya da vitessiz araba kullanabiliyorum hani burada. Zaten bir sürü oyun var bununla ilgili. Abi sonra bu vitesi çıkarttığımda ben buradan. Şuradan göstereyim size daha detaylı. Buradan bu vitesi çıkarttığımda abi şuradan da hatta kilitliyoruz. Şurada çok gösteremiyorum ama aynen. Şurada bir kitlemesi var abi. Bunu şöyle yaptığımızda kilitleniyor. Artık şu anda tamamen sağlam. Bu da işte vitesli oyunlarda vesaire şey yapıyor. Buraya el freni de ekleyecektim de ekleyemedim. İşte şu anda zamanım da olmadığı için bir yandan bu projelerle daha çok uğraşamıyorum çok fazla. Altta pedallar var. Ekipmanlarımdan bahsetmem gerekirse vitesimi kendim yaptım. Bu en basit vites yani, zaten internette olan. Abi gaz ve fren pedalı orijinal satın alınma SRP rahatsel pedalları bunlar. Bu pedallardan bir tanesini çıkarttım ve tamamen kopyalayarak üçüncü bir devriyaj pedalı taktım. Şöyle göstereyim onu da hatta. Burada yayı falan böyle işte bunun. Demir de var içinde, şeyi olmuyor bak böyle. Aynen öyle. İşte yamulmuyor yani, o pedal yapanlar bilir. Mozo R5 var abi burada. Base olarak yükseltmek isterim çok daha.
güzel base'ler var ama şu anda mecburen bunu kullanıyorum. ES direksiyon takılıyor buraya. Şu benim eski telefonum. Evet, eskiden bu telefondan önce bu telefonu kullanıyordum. Bayağı eski bir telefon. Şöyle geçeyim, şu an şarjı yok çünkü sakat olduğum için yarışmıyorum ama şöyle bu dashboard abi. Direksiyon kamerasında video çektiğim zamanlarda gözüküyordur burası. Burada işte dashboard oluyor. Oyundaki verileri görüyorum ya da canlı yayındaysam chat'i buradan görebiliyorum. Hemen şu aşağıda böyle direksiyonum duruyor. Bunu asacak bir yer yapamadım. Şurada bir delik olsaydı belki asmalık yerde yapabilirdim de buraya bir delik açmamıştık. Şurada hemen abi solda kulaklığım duruyor. Bunu da işte şöyle baktığımızda şunu da göstereyim bu arada. Böyle durmadan bir şey rahatlıyorum ya, çok yapacak bir şey yok. Ben böyleyim abi. Benim videolarım böyle. Burada ışığım duruyor abi. Ulanzin VL49 Pro ışığı. Şöyle buna bir stand yaptım. Onu kendim çizdim. Şöyle de çıkabiliyor hatta bu. Buradan böyle çıkartıp şarja takabiliyoruz. Ya da şöyle zaten girmeli. Yeri takılabiliyor. Burada hemen kokpitin arkasında kasam var. Aslında bunun gecikmesinin sebeplerinden bir tanesi bu kasa. Dedim ki bu parçayı yapayım da öyle bir su çekeyim bari dedim. Sonra derken böyle uzadı video. Bayağı çekmedim ben bunu. Kasa burada duruyor. Eskiden tam şurada yine kulaklık kasacağı duruyordu. Şuradaki deliklerden birinde. Ama buraya kasa gelince o gitti. Şuradaki deliklerden bir tanesine kulaklık kasacağı yapacağım ama şu an yani henüz tasarlamadım. Onun dışında kasada böyle yani. Ve buraya döndüğümüzde abi işte kumpas, metre falan var. Tasarım yaparken işime yarıyor. Burada da abi benim ana tripodum var. Bunu zaten taktığımda şöyle. Buradan beni görüyorsunuz. Bu zaten normal kullandığım açı. Ya onun dışında bu kadar. Gösterebileceğim başka bir şey var mı? Abi şu kokpiti kendimiz yaptık bu arada. Bunu söylemeyi unuttum ben galiba. Bu kokpiti babam tasarladı. Sonra onun dışında işte şu arkadaki şu parçayı ben tasarladım. Bu parçayı ben tasarladım, zaten söyledim az önce. İşte birazını ben, birazını babam. Sonra ben yaptıktan sonra babam tabii profesyonel, işte daha profesyonel bir insan olduğu için daha güzelleştirerek böyle cilalayarak her şeyi yaptık. Şurada şu detayları falan göstermek istiyorum. Yani eğer pedalınız fazla dik geldiyse böyle şu deliğe alıp pedalın açısını azaltabiliyorsunuz yani. Onun dışında diğer kokpitlerden daha farklı bir tasarım var burada. Hani şu uzunluk normalde kimsede yok. Bunun da işte amacı şu klavye kısmı. Aslında bizim amacımız klavyeyi, bakın şu klavye katlanabiliyor. Aynen böyle. Normalde bunu katlanıp içine sokulabilen ve şu kolların da buraya baktığı bir tasarım düşünüyorduk ama maalesef olmadı ve aslında olmaması da çok kötü değil çünkü baktığımızda her katladığım, yani her sokmak istediğimizde içeri katlamamız gerekiyor. Eğer ben yarışırken bazen klavyeyi çıkartıp anlık bir şeyler yapmam gerekiyor. Burada o zaman sıkıntı olacaktı çünkü klavye ikisini de kapattığımda mouse falan sığmıyor, sadece klavye kalıyor mesela. Öyle. O yüzden aslında bu çok da kötü olmadı. Bu tasarım hala gayet güzel. Şu parçanın işte bir tık esniyor. Bu arada normal saç kokpitler esniyor ya. Bu kokpit esnemiyor. Bir tek şu parça esniyor. Bu da işte yarışta tek elle falan tutarsan, hani manuel bir araba kullanırken tek elle tutarsan böyle jölelenabiliyor. Daha çok sallanıyordu. Şu an şey yapamıyorum. Ben elimle simüle edemiyorum. Ama onun dışında bu parçayı da olması yeri, yani düzelttik biz aslında, bunun yenilenmiş hali var. Sadece lazerden kestirip şey yap buraya monte etmemiz gerekiyor. Onu henüz yapmadık. Onun dışında bu parça da hazır yani aslında. Şu hatta direksiyon da bu tamamen bu parça özel bu. Bu parça tamamen bu direksiyona özel. Başka direksiyona geçtiğimde onun bahanesiyle bu parçayı da değiştireceğim aslında. Bu şekilde yani olay. İşte o yani aslında bu herkes sadece kokpit sağlanır vesaire diyor ya, o yani bilmiyorum, bizde yok o abi. Benim kokpitim hiç esnemiyor ya. Vallahi esnemiyor. Ya o tasarıma bağlı.